Mausa çok güzel bir liman kenti arkadaşlar. Tarihi olan, yani inanılmaz zenginliği olan bir şehir burası. Size Mausa'nın şimdi en güzel yerlerinden birisini göstereceğim arkadaşlar. Lala Mustafa Paşa Camii burası. Gazi Mausa'da Kapalı Maraş'tayım. Yani kısacası hayalet şehirdeyim. Burası şu an böyle harabe, yıkık dökük kaldı ama 1974 öncesi çok modern bir yermiş. İşte günümüzdeki Dubai, Las Vegas neyse burası da yabancılar için öyleymiş, öyle diyorlarmış. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şimdi bunun önünde okul otobüsü yazıyor ama normal yolcu da alıyor sanırım. Kocaman da okul otobüsü yazıyor önünde, bilmiyorum. Bunu bir kere değil 3-4 kere gördüm arkadaşlar. Bilen burada yaşayanlar yazsın. Onlar okul otobüsü mü yoksa burada şehirler arası ya da şehrin içindeki ulaşımı sağlayan otobüsler mi? Bu arada Mausa'dayız. Gazi Mausa'dayız arkadaşlar. Mausa Limanı'nın türküsünü hepiniz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Oraya geldim. Hatta dün geldim, kaldım, uyudum, dinlendim. Şimdi duşumu alıp çıktım. İnanmazsınız ama biz de şu an kara kış yaşanırken Ocak ayında şortla Kıbrıs'ta gezebiliyorum. Şort giydim ya, böyle bir şey var mı ya? Üstümde de tişört var. Tişörtleyim. Yani şort, tişört, bildiğiniz yaz havası yaşıyorum şu an Kıbrıs'ta, Mausa'da. Mausa çok güzel bir liman kenti arkadaşlar. Tarihi olan, yani inanılmaz zenginliği olan bir şehir burası. Hemen şu surun karşısına doğru geçeceğiz. Surun içine gireceğim ben. Yani eski tarihi alana doğru. Sağ ol dayım benim. Arabalar duruyor burada, unuttum ben. Biz duruyoruz ya. Bunu bir alışkanlık haline getiremedik bizi, ülke olarak, Türkiye olarak, kendi vatandaşlarımız olarak. Yani biz duruyoruz araba geçsin diye. Halbuki arabanın durması lazım biz geçelim diye ama neyse. Şu surların içine gidiyoruz. Orada bir tarih var şimdi. Güzel bir kahvaltı yaparız. Surun etrafını gezeriz. Mausa'da biraz dolaşırız. Ne var ne yok size göstermeye, aktarmaya çalışırım Gazi Mausa'da. Bunlar var ya, Venedik Sarayı'nın kalıntıları işte. Şimdi tabii bir otopark haline gelmiş. Araç park ediyorlar. Bir sarayın içinde yürüyoruz aslında şu an. Aralardan Lala Mustafa Paşa Camii'ne doğru gidelim. Sarayın sütunlarını görelim. Çok sakin. Yani Kıbrıs ada çok sakin. Ocak ayı diye mi böyle, gündüz diye mi böyle bilmiyorum ama gerçekten Mausa da aynı şekilde çok sakin. Kimseler yok sokakta. Baksanıza arkadaşlar. Belki de gündüz diye, sabah diye böyle ama neyse, akşamlarında göreceğiz zaten, bakacağız. Şu an bu bulunduğum nokta tam bu Lala Mustafa Paşa Camii'nin eski katedral. İçine gireceğiz, göstereceğim, anlatacağım size birazdan. Umarım içerisinde çekim yapmaya izin verirler. Bu hemen bu arka tarafında da Mustafa Paşa Camii'nin hemen bir arkasında Venedik Sarayı'nın sütunları var. Girişi var burada. Demiştim size, Mausa genel olarak çok yoğun bir tarihi içinde barındıran bir şehir. Kimse yok sokakta dayı, niye ya? Gündüz boş mu böyle? Pek bir şey olmaz gündüzleri burada. Akşam mı? Akşam. Gündüz sakin. Sakin, herkes dükkanında, iş yerinde. İşinde gücünde, sağ olayım. Kedilerimiz tarihin üstünde. Oynuyorum. Valla askerdeyken de Burdur kışlasında hiç kedi köpekten dolayı sıkıntı yaşamadım. Çok bir sürü vardı. Kaçma gel ya. Şuna bak. Burası sarayın kalıntıları arkadaşlar. Şurada tuvaletler var. Bakın burada Venüs layıtı var. 16. yüzyılda gezginlerin anılarında Venedik Sarayı sütunları arasında duran Venüs layıtine de değinilmektedir. Kraliçenin geride bıraktığı bu büyüleyici emanetlerin keşfi Rönesans tutkunlarının sanat çalışmalarına da ilham vermiş ve buraya da yansımış. Hemen o surların girişinden içeri girdiğinizde burada Namık Kemal'in zindanını ve müzesini göreceksiniz arkadaşlar. 1873 ve 76 yılları arasında Kıbrıs'a sürgüne gönderiliyor. Bir süre burada kalıyor. Zindana bitişik duran bina da şu hemen bu sağ tarafımız, onun eserlerini barındıran bir müze ama tabii şu an kapalı. Abi böyle bir sıkıntı var burada, her şey erken kapanıyor. Çok insan olmuyor yani sokakta. Hemen Lala Mustafa Paşa Camii'nden içeri girdiniz, buradan solunuzda kalacak zaten. Böyle içeri doğru da bir bakayım dedim. Yattığı yeri ve odasını görüyorum ve orada kendine ait bir
metin var. Onu da şu an yakından çekip size göstereceğim. Yani geldiğinizde Mausa'ya burayı da ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten tam merkezde kalacak. Size Mausa'nın şimdi en güzel yerlerinden birisini göstereceğim arkadaşlar. Lala Mustafa Paşa Camii burası. 1328'de önce buranın yapılma amacı katedral olarak yapılıyor. 1571'de de Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın adını alarak camiye dönüştürülüyor. Osmanlı çok oynamıyor burayı cami yaparken. Çok şey yapmıyor, çok oynamıyor yani. Normalde şurada kesin şu sütunların girişinde heykeller vardı. O heykelleri almışlardır. Çünkü tam onların yeri için böyle katedrallerde öyle oluyor genelde. Tam şu sütunların orada. Çok güzel, çok gostik bir havası var bunun. Burası bir cami, aynı zamanda bir müze gibi düşünebilirsiniz. İbadet de ediliyor. Namaz da kılabiliyorsunuz. Gelip gezebiliyorsunuz. Hemen merkezde zaten şurada, şu tarafta. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayıcım ben hiç kaç gündür buradayım. Kıbrıs şivesiyle konuşan görmedim de. Sizi görünce azınlık kalmışsınız herhalde. Hoşuma gitti dedim bir selam vereyim. Eksik olma, sağ ol. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın. Sağ ol. Nerelisin? Ben Samsunluyum. Samsun. Samsunluyum. Gittim ben. Gittiniz mi? Samsun, Merzifon, Amasya, Tokat. Yok. Bunları gezdim. Orada Samsun'da balık da yedim. Güzel salata da yedim. Kaç senesiydi? Hatırlıyor musunuz? 20 sene oldu. Maşallah. 20 sene oldu. Maşallah. Doğma büyüme buradasınız değil mi abi? Ama bizim de atalarımız ondan geldi. Çok azınlık kalmışsınız ama şivelik bulamıyorum ya. Çok yabancı gelmiş. Bizde çok çocuk yapmayın. Az çocuk oluyor. 1, 2, 1, 2. Ha, o yüzden nüfus çoğalmıyor. Ya Bitmesin ama şiveniz. Gitmesin yani. Aktarılsın her yere. biz asıl Orta Asya Türkçesini konuşuruz. Geleceksin, gideceksin, hep birlikte söyleriz. Asıl zaten buraya gelenlerin çoğu Türkmenidir. Konya, Toroslar'da yaşayan Türkmenleri çok getirdiler buraya. Hem Toroslardan Konya'ya giden, Karaman'a giden Türkleri getirdiler buraya. Bizim konuşmamız onun için öyledir hep. Yani şivemiz ondan. Allah can sağlığı versin hepinize. Hepimize. Teşekkür ederim, memnun oldum. Sağ olasın. Burada böyle börek, poğaça yiyebileceğim bir yer var mı aşağılarda? İçeride bir şeyler var, ucuzdur burası. Öyle börek mörek var mı? Vallahi Poğaça var mı? Tamam, poğaça yerim. Tamam. Teşekkür ederim. Hey dayım. Tatlı bir kafe gibi bir yer. Amca gönderdi buraya ya. Bir vakıfın sanırım, bilmiyorum ama. Kitaplar var. Sağda bir kütüphane gibi aslında ama böyle poğaça börek de satıyorlar çayla beraber ve beyin taze olup olmadığını söyledi bana arkadaş, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Bu arada hemen Lala Mustafa Camii'nin hemen yanında Namık Kemal'in büstü var burada arkadaşlar. 1 Mart 1953'te yapılmış. Mausa Türk Gücü Kulübü yapmış. Caminin hemen yanında, hemen zaten kaldığı sürgünlü yerde şunun sürgün şeyin arkasında. Sütunların arkasında. Gördüğünüz gibi ama Mausa'nın ana meydanı Ocak ayında hareket yok. Dediği gibi amcamın işine gücüne gidiyor herkes ama ben yine de bir kalabalık bekliyordum çünkü biz yazın geldiğimizde gerçekten iyiydi. Hatta Ekim'in sonunda gelmiştik. Hava da iyiydi, insanlar da dışarıdaydı. Şu an bahar havası var burada ama çok turist de yok demek ki. Zaten Mausa ufak bir yer, öğrencilerin çok yoğun yaşadığı bir yer. Belki gündüzleri çok sokağa çıkmıyorlar. İstersek bisiklet kiralayabiliyoruz. 100 TL 4 saat. İstersek scooter kiralayabiliyoruz. 500 TL scooterlar. Bir de şöyle golf arabaları var. Onlar da 450'den başlıyor herhalde. 3 kişi, 750'de 5 kişi. Sayı tam emin değilim. Onu da sorarsınız geldiğinizde.
Şimdi şuradan bir tane bisiklet alalım arkadaşlar. Bisikletle gezelim. Çünkü arazi çok büyük. Çok büyük olduğu için bisikletsiz gezmek çok zor olacaktır. Ulan gittik bisikletin de direksiyonu yamuk olanı kiraladık. İyi mi ya? Oradan seçe seçe 20 tane bisiklet arasından gittik en kötüyü seçtik. Neyse arkadaşlar. Şu an baktım Mausa çok sessiz sakin. Dedim daha sessiz sakin bir yere gideyim. Gazi Mausa'da Kapalı Maraş'tayım. Yani kısacası hayalet şehirdeyim. Solumda bir bölge var. Görüyor musunuz? Bir araba. Barış Gücü askerlerinin durduğu yer burada. Onların arabası bu da. UN. Lefkoşa'yı gezerken de görmüştük bu tabelaları çok. UN tabelalarını. Bu bölgede de bizim TSK da var. Türk Silahlı Kuvvetleri de var ama Barış Gücü askerleri de bölgede yer alıyor. Yani Birleşmiş Milletler'e bağlı olan askerler. Birçoğunuz duydu belki de. Yani hayalet şehir, Kapalı Maraş'ı. Buranın farklı hikayeleri var arkadaşlar. Burası şu an böyle harabe, yıkık dökük kaldı ama 1974 öncesi çok modern bir yermiş. İşte günümüzdeki Dubai, Las Vegas neyse burası da yabancılar için öyleymiş, öyle diyorlarmış. Genelde yabancı vatandaşlar kalıyormuş burada ama bu bölgede. Hep genelde onlar kalıyormuş. Birçok büyük böyle otomobil markasının ofisleri hep burada bulunuyormuş. Yani gerçekten çok önemli bir bölgeymiş bu Maraş bölgesi. Şurada bir otel var, terk edilmiş mesela. Yani evlerin camları kırık, paramparça, evlerin içine, binaların içerisine girmek yasak. Hem çökebilir hem tehlikelidir diyor. Yine böyle Birleşmiş Milletler'e bağlı barış gücü askerleri sağda solda köşede bekliyor. Savaş böyle tam başlamadan önce bu bölgede yaşayan ahali bu olayı hissetmiş. Buraların, yani işlerin buraya kadar geleceğini hissetmiş. Evlerini o zaman terk etmişler. O 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da bölgede kimse kalmamış. Mesela Maraş'a geldiğinizde en ikonik yapılardan birisi bu Toyota binasının önü. Her gelen burada fotoğraf, video çekilir. Burada yazıyor mesela, bakın 1571'de Osmanlı hayırseverlerince vakıf edilen Maraş vakıf malıdır, şahıs malına dönüştürülemez yazıyor. Anlatmışlar burada. Osmanlı döneminde 300 yıl vakıf olan arazi aşağıdaki İngiliz tapu belgelerinde görüldüğü gibi bak şurada İngiliz döneminde de 1936 yılına kadar vakıf malı olarak kiralanıyor. Ancak 1936 yılında İngiliz tapu kayıtlarında Abdullah Paşa Vakfı'nın ismi çıkarılıyormuş. Bu binanın da özelliği, arazi için 1913 yılında 1474 Nolu Tapu Kütüğü'nde vakıf adı Abdullah Paşa Vakfı vakıf sınıfı kira ödendiği görülüyor o yıllarda, o dönemde. 1914 yılında 1474 ikiye bölünerek 1871 ve 1872 koçanları oluşturuluyor. 1871'de vakıf kaydında Abdullah Paşa Vakfı. Buranın böyle tapu kayıtları hepsi var. Sergilemişler. Belge sunmuşlar. En ikonik yapılardan birisi burası. Hemen bunun Türkçe yazan yerin yan tarafında da İngilizce yazıyor. Bir yok olmuş bir şehir. Hayalet şehir arkadaşlar. Bakın burada da yine UN, Birleşmiş Milletler'e bağlı askerlerin kulübesi var. Ama kimse yok tabii, şu an asker yok. Şuraya geçiş yasak. Yaya ve bisiklet giremez. Aynı şekilde şu tarafa da yasak. Sadece araç giriyor ama araçlarda özel izinli herhalde. Bilmiyorum. Mesela şu karşı tarafım şurası bir bankaymış. Şu an ama tabii yok olmuş durumda. Geçiyor adam, gidiyor vallahi arabayla. Şurada bildiğimiz bir villa var ama terk edilmiş, gitmiş. İnsan da düşünmeden edemiyor. Acaba bunların içindeki eşyalara ne oldu? Gidenler onları da getirmiş miydi, almış mıydı? Kalanlara ne oldu ya da? Kimisinin kapıları, pencereleri falan da yok arkadaşlar. Mesela şurası Philips'in bir yeriymiş herhalde, ofisiymiş. Şu yanık olan. Şurası Esperia Tower Hotel diye bir otel. Sayısız otel ya. Yok olmuş burada yani. Günümüzün Dubai'si diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda Dubai, Las Vegas'a nasıl turist çekiyor. Nasıl insanlar gidiyor, akın ediyor. 74'ten önce de burası orasıymış. Kapalı Maraş bölgesi. Çok garip ya. Hayalet gerçekten, hiç kimse yok. Kimseler yaşamıyor. Demin polis abiyle sohbet ettik de ama orada dedim, diğer askerler de var Birleşmiş Milletler'in. Biz de buranın sorunu diyor. Onlara değil diyor. Onlar öyle duruyor öyle sadece diyor. Bizi kontrol ediyoruz diyor. Mesela şu sol tarafındaki mesela Pavlos Kayrekau diye bir kitap mağazasıymış. Şurası hemen. Şimdi giriş yok mesela. Bina çökebilir. Hep
Yani çok garip değil mi arkadaşlar? Bir dönemin ışıl ışıl sokaklarının hareketliliği, canlılığını düşünün. Birden. Yani burası bu arada 2020'den sonra açıldı. Yani buraya giriş kapalıydı, yasaktı. Buralara giremiyorduk. 2020'den sonra turisti açtılar burayı. Turistin ziyaretini açtılar. Tampon bölgedeydi burası. Giriş yoktu yani. Öyle duruyordu. Şimdi turiste açıldı. Çok ilginç ya. Işıl ışıl cıvıl cıvıl olan bir yer bir zamanlar. Şimdi kimsesiz. Böyle bırakılmış gidilmiş yani. Aşağıda şimdi sahil tarafına da inelim de orada da bir tane işlevsel otel var. O çalışıyor mesela. Onun orada izin var. Maraş'ın diğer tarafı. Bu hayalet şehir. Kapalı Maraş tarafı. O da onu tam emin değilim. O da belki Maraş'ta kalıyor ama orası aktif çalışıyor. Bisiklet kiraladım da ben bisiklet sürüyorum, bisiklet beni sürüyor. Yani anlamadım gitti. Ses çıkarıyor, pedal çok ağır, vites atamıyorum. Yani ya yürüme gezin ya da o golf arabalarından 4-5 kişilik kiralayın ya da scooter kiralayın. Ben 500 TL vermek istemedim scooter'a, o yüzden kiralamadım. Bir şey dikkatimi çekti. Durdum. Şimdi evet hayalet şehir. Böyle kapalı alanlar falan, harabe yerler, gitmişler, terk etmişler ama savaşın çok yoğun yaşandığı bir bölge değil burası. Çünkü çok fazla binalarda böyle mermi izleri yok. Sadece şu karşımda bir otel var. Otel sanırım bu, evet. Çok da meşhur bir otel herhalde. Tabii şu an terk edilmiş ama bir tek o otelin duvarlarında mermi izleri var. Yani o da yüksek diye belki de bilmiyorum ama bu arka tarafında, yani o yukarıdan aşağı doğru sahile doğru inen yolda çok fazla böyle mermi izi, kurşun izi, savaşa dair izler göremiyorsunuz. Mermi izleri çok yok yani. Bu bölge savaşı o 74 dönemini çok o dönemleri çok yaşamamış herhalde. Terk edip gittikleri için harabe halde kalmış İnsanlar. Yolları da çok güzel yapmışlar ama. Şu karşıda gördüğünüz mavi beyaz otel şu an işliyor. Maraş bölgesinde kalıyor orası. Onun önündeki de plajlar var. İnsanlar yazın orada denize giriyor arkadaşlar. Bu arada Maraş'ın denizi de çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ama hemen bu oteller işte burada, bunlar hep ayakta değil ama o ayakta ve sağlam ve işliyor ve bayağı da kalanı var. Ama bir de şurada şu tarafta bir plaj var. Orada genellikle turistler yüzüyormuş. Mesela şurası, şu taraf. Bu taraf bu hayalet şehrin içinde kalıyor. Şurası, bunun arka tarafı hemen. Orada da bizim polis noktası var hemen şu tarafta. Bir barikat da var. İleriye geçeceksek ama şurada bir izin var. Tellerle çevrili mesela, ama burası da tellerle çevrili aslında. Gidiyor öyle. Şurada ama genellikle turistler yüzüyormuş. Dedim bunu da size söyleyeyim, göstereyim. Ya Maraş hem deniz, kum, güneş olarak hem de eğlence sektörü olarak, gece sektörü olarak çok hareketli, çok canlıymış ama şimdi o kapalı Maraş'ı böyle görmek beni üzdü. Ben gelmiştim. Ekim ayında da gelmiştim. Ziyaret etmiştik eşimle falan ama bu kadar dolaşmamıştık açıkçası. Şimdi farklılık oldu biraz. Size de göstermiş oldum. Bilenler vardır, duymuştur ama duymayanlar da Kıbrıs'ta bir hayalet şehir olduğunu, terk edilen bir şehir olduğunu şu an itibariyle öğrendi. Sizden de ricam videoyu beğenip yorum atarsanız videonun öne çıkmasını sağlarız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Devam. Gezmelere devam. Hayalet şehir kapalı Maraş'ın dışına çıktım şimdi. Ama burada da karşımda bir tane terk edilmiş ev var. Hemen şu büyük bina, o da terk edilmiş mesela. Gitmişler yani. Ama şunlar askeri koruma altında mesela. Şu bina mesela. Giriş yasak, askeri koruma altında onlar. Yaşayan var mı bunda bilmiyorum. Drone uçurmak da yasak bu arada. Getirmeyin drone buraya gelirseniz kapalı Maraş'a. Burası da liman şehri. Yani Mausa ufak bir liman şehri arkadaşlar. Deniz kenarında insanların böyle teknelerini park ettiği bir alan. Şurada büyük gemiler var. Sanırım o port da orada. Şu tarafta, arkalara doğru. Orada böyle ufak tekneler, sandallar var. Böyle insanlar gelmiş, hatta kimisi orada oturmuş içiyor. Alkolü seviyor buradaki vatandaşlar. Onu da fark ettim. Bir de ucuz olmasından kaynaklı tüketim çok fazla. Su yerine onu çok içiyorlar herhalde. Balık ağları. Şu karşısında bir resmi bir bina gene de. Sanırım oraya da giriş yasak, evet. Böyle hep Mausa'nın tarihi noktalarında gezdik. Böyle farklı yerlerini gördük bu videoda ama
Bir de şehri de göstereyim size ya. Normal böyle binaların olduğu, yani böyle normal mahalleler arkadaşlar. İnsanların yaşadığı alanlar da buralar. Yani şehrin içi buralarda. Demin 3 tane abiyle tanıştım. Samsunluydu ikisi de. Onlar ta en uca gidiyor, Kıbrıs'ın en ucuna. 2 saatlik yol var. Oradan da dönüş Lefkoşa tarafına uzun sürecekti. Ben gitmek istiyordum. Onlara selam olsun. Teşekkür ediyorum. Beni getirmek de istediler. Gazi Mausa. Çok küçük yer Mausa. Gerçekten ufacık bir yer. Ufacık bir şehir. Tatlı bir yer ama. Tarih dolu bir yer. Gerçekten gördüğünüz, gezerken de anlamışsınızdır. Her noktada bir kalıntı var. Her noktada bir hikaye var. Her noktada bir şey var. Çok farklıydı yani. Güzeldi. Pazar gördüm aşağıda. Bakayım, oraya doğru yürüyorum şimdi. Ula pazar da burasıymış da her zaman açık değilmiş ya. Bildiğin halk pazarı gibi bir yer çekecektim, gösterecektim size ama kapalı pazar. Her zaman açık değilmiş ne yazık ki. Şansımıza küselim arkadaşlar. Neyse, bitirelim videoyu. Mausa videosu da böyle olsun. Mausa'nın bir de Hayalet Şehir Maraş. İkisini bir araya getirdim. 20 dakikalık falan bir video oldu herhalde. Dediğim gibi beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Mutlu olurum yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ın ilginç bir yerini keşfettik bu videoda. Beraber baktık, daha doğrusu gördük. Beraber gezdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.